1827 sonbaharı, sakin Yorkshire kırsalına esrarengiz bir hava getirdi. Bu dönemde Helen Graham ve küçük oğlu Arthur'un uzun süredir terk edilmiş Whitefell Hall'a gelişi, dedikodulara ve söylentilere yol açtı. Harap bir gotik malikane olan Whitefell Hall, tepenin üzerinde adeta düşünceli bir nöbetçi gibi duruyordu. Yıllardır pencereleri karanlık ve kepenkliydi. Unutulmuş sırların sessiz bekçisiydi. Ancak şimdi, sanki uzun bir uykudan uyanmışçasına, bacalarından dumanlar yükseliyor ve kırlı camların ardında mum ışığının titrek parıltısı görülüyordu. Bu ani yaşam belirtileri, aşağıdaki vadideki uyuşuk Lindenkar köyünde heyecan yarattı. 20'li yaşlarının ortasında genç bir dul olan Helen Graham, yıpranmış taş duvarlara tezat oluşturan çarpıcı bir görüntü sergiliyordu. Kuzguni saçları batmakta olan güneşin ışığını yakalıyor. Delici gözleri anlatılmamış, hikayelerin derinliklerini barındırıyordu sanki. Arazide sessiz bir zarafetle dolaşıyor. Adımları dökülmüş yapraklardan oluşan halıyı neredeyse hiç rahatsız etmiyordu. Altın rengi bukleleriyle bir enerji topu olan oğlu Arthur, annesinin yanından hiç ayrılmıyordu. Neşeli kahkahaları, annesinin kasvetli yüzüyle tam bir tezat oluşturuyordu. Yeni gelenleri ilk gören kişi, yerel çiftçi Gilbert Markham oldu. Her zamanki gezintilerinden birine çıkan genç adamın atı, Whitefell Hall'daki beklenmedik hareketlilik karşısında, şaşkınlıktan neredeyse şaha kalkacaktı. Gilbert'ın kalbi sadece bir anlık korkudan değil, Helen'in yüzünü gördüğü anda hızla çarptı. Kısa bir an için gözleri buluştu ve Gilbert içinden bir elektrik akımının geçtiğini hissetti. O daha tepki veremeden Helen oğlunu içeri sokmuş ve Gilbert'in içinde kalıcı bir merak duygusu bırakmıştı. Küçük köylerde haberler çabuk yayılır. Akşam çökmeden Gilbert'in annesi ve kasabanın kendine atanmış dedikoducusu Bayan Markham, gizemli yeni kiracıların haberini Lindenkar'ın dört bir yanına yaymıştı bile. Hem heyecan hem de şüpheyle dolu sesi, rüzgardaki sonbahar yaprakları gibi köye yayıldı. Dul olduğunu söylüyorlar, diye fısıldadı komplo kurar gibi. Gözleri yeni bir dedikodunun heyecanıyla parlıyordu. Hem de bu kadar küçük bir çocukla. Onu Whitefell Hall gibi bir yere ne getirmiş olabilir ki? Helen'in yeni evinin perişan hali, spekülasyonları daha da alevlendirdi. Bir zamanlar görkemli bir malikane olan Whitefell Hall, artık eski ihtişamının gölgesi gibiydi. Bahçeleri bakımsız kalmış, yabani otlar ve kır çiçekleriyle dolmuştu. Taş işçiliği yer yer dökülmüştü. Sanki duvarlar sırlarını saklamaya çalışıyordu. Yine de Helen çürümüşlükten rahatsız olmamış görünüyordu. Sanki malikanenin solmuş ihtişamı ona meraklı gözlerden bir çeşit siper sağlıyordu. Günler haftalara dönüştükçe köylüler, Helen'in sanatsal yeteneklerini fark etmeye başladılar. Sık sık kayalık bir çıkıntıya tünemiş ya da bir çayırda oturmuş, yetenekli elleriyle Yorkshire manzarasının engebeli güzelliğini tuvalde canlandırırken görülüyordu. Kara kaleminin kağıda sürtünmesi ve fırça darbelerinin nazikçe savrulması, sonbahar esintisinde taşınan tanıdık sesler haline geldi. Bu resimlerin bir hobiden öte, Helen'in geçim kaynağı olduğu anlaşıldı. Sanatıyla hayatını kazandığının farkına varılması, onu çevreleyen gizeme bir katman daha ekledi. Köylüler, kendi ayakları üzerinde duran bir kadının alışılmadık durumu hakkında fısıldaşıyor. Merakları biraz hayranlık ve bir parça şüpheyle karışıyordu. Bu arada küçük Arthur da, kendi başına bir dedikodu konusu haline gelmişti. Neşeli doğası ve kıvrak zekası birçok kişiyi etkilemiş ama aynı zamanda şüphe de uyandırmıştı. Köyde fısıltıyla yapılan konuşmalarda Arthur'un soyu ve Helen'in dul kalma koşulları hakkında tahminler yürütülüyordu. Hikayesinde göründüğünden daha fazlası var mıydı? Çocuğun gözlerini gördün mü? Diye mırıldanırdı bir köylü diğerine. Çok zeki ve akıllı. İnsan babasını merak ediyor. Değil mi? Etraflarını saran yoğun meraka rağmen, Helen komşularıyla arasına nazik ama kesin bir mesafe koydu. Markham'lara çaya ya da Milward'larla pazar akşamı yemeğine davet edildiğinde, kibarca geri çeviriyordu. Helen'in yanıtları her zaman nazikti ama daha fazla sorgulamaya yer bırakmıyordu. Maalesef gelemeyeceğim, derdi. Sesi yumuşak ama kararlıydı. Arthur ve ben evde sakin akşamlar geçirmeyi tercih ediyoruz. Her reddediş gizemi daha da derinleştiriyordu. Helen Graham ne saklıyordu? Neden Yorkshire'ın bu ücra köşesini yeni yuvası olarak seçmişti? Sorular kırların üzerindeki sis gibi havada asılı duruyor. Cevapsız ve kışkırtıcı kalıyordu. Sonbahar derinleşip kırları altın ve kızıl tonlarına boyarken, Helen Graham bir muamma olarak kaldı. Köyün içinde bir hayalet gibi dolaşıyor.
ardında cevaplanmamış sorular bırakıyordu. Köylülerin onunla iletişim kurma çabaları kibar gülümsemeler ve belirsiz yanıtlarla karşılanıyor. Her etkileşim onları öncekinden daha fazla hayal kırıklığına uğratıyor ve meraklandırıyordu. Gilbert Markham, kendisini Whitefell Hall'un ve esrarengiz kiracısının gizemine giderek daha fazla kaptırıyordu. O ilk karşılaşmanın anısını, gözleri buluştuğunda hissettiği kısa bağlantıyı aklından çıkaramıyordu. Günler kısalıp geceler uzadıkça Gilbert kararını verdi. Ne pahasına olursa olsun, Helen Graham'ın sırrını çözecekti. Gilbert içindeki kararlılıkla, şafağın ilk ışıkları ufukta belirirken atını eğerledi. Yorkshire'ın engebeli tepeleri, yeşil ve altından bir halı gibi önünde uzanıyordu. Atını mahmuzlayarak Whitefell Hall'a giden dolambaçlı yolu takip etti. Yaklaştıkça, eski taş bina canlı kırlara karşı bir nöbetçi gibi ileride beliriyor. Sırları keşfedilmeyi bekliyordu. Yorkshire'ın engebeli tepeleri Gilbert'in önünde yeşil ve altın renkli bir hali gibi uzanıyordu. Atını Whitefell Hall'a giden kıvrımlı yolda sürerken, eski taş bina canlı kırların ortasında bir kale gibi yükseliyordu. Gilbert'in kalbi, yolculuğun yorgunluğundan değil, Helen Graham'ı görme heyecanından hızla atıyordu. Gizemli kiracı, zihnini sürekli meşgul eden bir düşünce haline gelmişti. Whitefell malikanesinin yıpranmış cephesine yaklaşırken rüzgar, doğanın kendi karşılaması olan fundaların ve yaban güllerinin kokusunu getiriyordu. Gilbert atından çevik bir hareketle indi. Ceketini düzeltti ve rüzgarda dağılan saçlarını eliyle taradı. Helen'in ona resimlerini gösterdiği son buluşmalarını anımsadı. Anılar canlı, neredeyse dokunulabilir gibiydi. Her bir tabloyu anlatırken gözlerinin nasıl parladığını hala görebiliyordu. Tutkusu her sözüne ve hareketine yansımıştı. Tuvaller onun dokunuşuyla hayat bulmuş, her fırça darbesi yeteneğinin ve duygularının derinliğini gözler önüne sermişti. Gilbert ağır ahşap kapıyı çaldığında, ses eski taş duvarlarda yankılandı. Helen kapıyı açtığında, öğleden sonra güneşi koyu saçlarına vurarak, Gilbert'in nefesini kesen bir hale oluşturdu. Gülümsemesi, çekingen olsa da, Yorkshire'ın soğuk havasını ısıtacak kadar sıcaktı. "Bay Markham," diye selamladı onu. Sesi Gilbert'in içinde bir şeyleri titreten bir ezgi gibiydi. "Sizi bugün Whitefell Hall'a getiren nedir?" "Bayan Graham," diye yanıtladı şapkasını hafifçe eğerek. "Ekin nöbetindeki son gelişmeleri konuşabileceğimizi düşündüm. Ve belki," diye ekledi umut dolu bir gülümsemeyle, "bana eserlerinizden biraz daha gösterebilirsiniz." Salona geçtiklerinde Gilbert, Helen'in narin görünüşüyle ondan yayılan güçlü karakteri arasındaki zıtlığa hayran kalmaktan kendini alamadı. Sohbetleri akıcı bir şekilde ilerliyor. Çiftçilikten çok daha geniş konulara değiniyorlardı. Çeşitli yazarların eserlerini tartıştılar. Sözleri Helen'in tabloları kadar canlı resimler çizdi. Küçük Arthur'un kahkahaları koridorlarda çınlıyor. Yetişkinlerin ciddi konuşmalarına neşeli bir karşılık oluşturuyordu. Gilbert, Helen'in yüzünün bu sesle nasıl yumuşadığını izledi. Oğluna olan sevgisi her bakışında, her şefkatli sözünde açıkça görülüyordu. Ancak Whitefell Hall'un koruyucu duvarlarının dışında bir fırtına kopma üzereydi. Köy, Eliza Millward'ın kötü niyetli dedikodularıyla beslenen söylentilerle çalkalanıyordu. Helen'in karakteri hakkındaki dedikodular, her anlatılışında daha da abartılıyor. Sıkı bağlı topluluk içinde yangın gibi yayılıyordu. Gilbert'in annesi Bayan Markham, bir gün önce çay içerken onu köşeye sıkıştırmıştı. Endişelerini dile getirirken kaşları çatılmıştı. "O kadının toplumumuz üzerindeki etkisi beni kaygılandırıyor Gilbert. Çocuk yetiştirme konusundaki fikirleri alışılmadık derecede farklı. Bir kadının bu kadar bağımsız olması doğal değil." Annesinin sözlerini hatırlamak, Gilbert'ta güçlü bir koruma isteği uyandırdı. O zaman Helen'i savunmuştu ve savunmaya devam edecekti. "Belki yöntemleri farklıdır," demişti. "Ama küçük Arthur'un ne kadar terbiyeli ve akıllı olduğunu gördünüz mü? Bu, onun anne olarak ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor." Öğleden sonra ilerledikçe Gilbert ayrılmak istemediğini fark etti. Helen'in yanında geçirdiği her an ona olan hayranlığını daha da derinleştiriyordu. Helen'in odada dolaşışını izledi. Zarafeti ve duruşu etraflarındaki kaba taş duvarlarla tezat oluşturuyordu. Yerel Bey, Bay Lawrence, duruma başka bir gizem katmıştı. Helen'e karşı olağan dışı korumacı tavrı dikkat çekmiş, aralarında gizli bir bağ olduğuna dair söylentileri körüklemişti. Gilbert bu düşünceyle bir anlık kıskançlık hissetse de bu duyguyu bastırmaya çalıştı. Güneş batmaya başlayıp
Kırların üzerine uzun gölgeler düşürdüğünde Gilbert, artık gitme vaktinin geldiğini anladı. Kapıda durup Helen'in yüzünü seyretti ve her ayrıntıyı belleğine kazıdı. Helen'in aralarına mesafe koyma çabalarına rağmen Gilbert, Whitefell Hall'un gizemli kiracısına derinden, geri dönüşü olmayan bir şekilde aşık olduğunu içini titreten bir kesinlikle biliyordu. Bir dahaki sefere kadar, Bayan Graham, dedi. Sesi duygudan boğuklaşmıştı. Helen'in gözleri onunkilerle buluştu. Bir şeyler, özlem mi, korku mu, titreşti aralarında. İyi akşamlar Bay Markham, dedi yumuşak bir sesle, eli kapının çerçevesinde duruyordu. Gilbert atını sürerken, serin akşam havası kalbinde yanan ateşi söndürmeye yetmedi. Helen Graham'ın gizemini çözmeye, kendi etrafına ördüğü duvarları yıkmaya kararlıydı. Bu arayışın onu tutku, kalp kırıklığı ve herhangi bir köy dedikodusunun hayal edebileceğinden daha şaşırtıcı bir gerçeğe götüreceğini henüz bilmiyordu. Gilbert'in kalbi, hem heyecan hem de korku uyandıran yoğun bir ateşle yanıyordu. Helen'i etkilemek için gösterdiği tüm çabalara rağmen, kadın onu reddetmekte kararlıydı. Ve bu durum Gilbert'i şaşkınlık ve hayal kırıklığına sürüklüyordu. Sonbaharın keskin havası, düşen yaprakların kokusunu taşıyor. Değişen mevsimleri ve kendi çalkantılı duygularını acı tatlı bir şekilde anımsatıyordu. Gilbert Whitefell malikanesine doğru ilerlerken ayak sesleri çakıllı yolda çıtırdıyor. Her adımda kalbi güm güm atıyordu. Eski taş bina karşısında belirdi. Pencereleri solan ışıkta uyanık gözler gibi parlıyordu. Kapının önünde durdu. Ağır ahşap kapıyı çalmadan önce derin bir nefes aldı. Helen kapıyı açtı. Varlığı her zamanki gibi Gilbert'in duygularını alt üst etti. Ay ışığıyla aydınlanan bir göl kadar derin ve esrarengiz gözleri, çözmek için can attığı sırlarla doluydu. Dudaklarının zarif kıvrımı, saçlarının nazik dalgalanışı, her ayrıntı zihnine kazınmıştı. Helen, sesi yumuşak ama kararlı bir tonda, "Bu teklifini kabul edemem Gilbert," dedi. "Oğlum ve geçmişteki tecrübelerim temkinli olmamı gerektiriyor. Lütfen beni anla." Gilbert'in yüzü asıldı. Hayalleri cam kırıkları gibi paramparça oldu. Aralarındaki hava, söylenmemiş sözler ve bastırılmış duygularla ağırlaştı. "Ama Helen, sana olan bağlılığımı görmüyor musun?" diye yalvararak elini uzattı. Helen geri çekildi ve aralarında koca bir uçurum yarattı. "Sana sunabileceğim tek şey dostluk," diye yanıtladı. Sözleri nazik ama kesin bir sınır çiziyordu. İlişkileri, dile getirilmemiş arzular ve özenle korunan sınırlarla dolu hassas bir dans halini aldı. Gilbert her kelimeyi, her bakışı inceliyor. Helen'in kararlılığında bir çatlak arıyordu. Eteklerinin hışırtısı, sesinin yumuşak tınısı, onun yanındaki her an hem tatlı hem de acı vericiydi. Bu arada Gilbert'in kız kardeşi Rose'un Frederick Lawrence ile nişanlanması işleri daha da karmaşıklaştırdı. Frederick'in Whitefell Hall'u sık sık ziyaret etmesi, Gilbert'in içinde fırtınalar kopardı. Kıskançlık, o yeşil gözlü canavar, ruhunun derinliklerine kök saldı. Düşüncelerini zehirledi ve yargılarını bulandırdı. Sisli bir akşam, Whitefell Hall'un bahçesinde gölgeler uzarken, Gilbert'in dünyası altüst oldu. Çöken karanlığın içinde Helen ve Frederick'i samimi bir şekilde sarılırken gördü. Bu görüntü kalbine saplanan bir hançer gibiydi ve acısı giderek artıyordu. Etrafındaki sis, zihnini kaplayan kafa karışıklığı ve acıyı yansıtırcasına yoğunlaştı. Öfke ve kırgınlık Gilbert'in sağduyusunu köreltmiş, genellikle nazik olan tabiatını karanlık ve tanınmaz bir hale büründürmüştü. Ertesi gün, Frederick ıssız bir yolda ilerlerken, Gilbert'in bastırılmış duyguları şiddetli bir karşılaşmayla patlak verdi. Hava gerginlikle doluydu. Sanki yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Gilbert, kontrolünü kaybederek kırbacını şaklattı. Frederick'in acı dolu çığlığı uzaklardan geliyormuş gibi, Gilbert'in öfkesinin kızıl perdesini zar zor delip geçti. At nallarının toprakta çıkardığı ses, kırbacın ıslığı, keskin bir nefes, bu anlar Gilbert'in belleğine kazındı. Kendini kaybettiğinin acı bir hatırlatıcısı oldu. Bu düşüncesizce davranışın ardından, toplumda dalgalanmalar yaşandı. Gilbert'in ailesi, onun beklenmedik şiddeti karşısında dehşete düştü. Güveni sarsılan Helen ona artık şüpheyle bakıyordu. Gözlerinde esrar değil hayal kırıklığı vardı. Bakışlarının ağırlığı Gilbert'in omuzlarına çöktü. Her bakış sessiz bir suçlamaydı. Dedikodu, rüzgarın körüklediği bir yangın gibi köye yayıldı. Helen ve Frederick arasında gizli bir ilişki olduğuna dair fısıltılar giderek arttı. Yan bakışlar açık açık yargılayan bakışlara dönüştü.
Hava şüpheyle dolup taştı. Her sohbet skandalın acı tadıyla renklendi. Gilbert'ın Lawrence ile dostluğu paramparça olmuş, aralarında aşılmaz bir duvar örülmüştü. Bir zamanlar yakın olan bu bağ şimdi, fırtınada savrulan bir yaprak kadar kırılgan görünüyordu. Günler geçtikçe Helen kendini giderek daha yalnız hissetti. Dedikoduların hedefi haline geldi. Yaklaştığında insanlar susmaya başladı. Bir zamanlar sığınak olan Wildfell Hall'un duvarları, şimdi adeta bir hapishaneye dönüşmüştü. Fısıltılar, peşini bırakmayan gölgeler gibi her odada yankılanıyordu. Topluluktaki gerilim, her etkileşimin gizli suçlamalar ve bastırılmış merakla yüklü olduğu bir doruk noktasına ulaştı. Helen bu girdabın tam ortasında duruyordu. Üzerine yan yargılara rağmen dimdik ayakta kalmaya çalışıyordu. Hava gerginlikten çatırdıyor. Her gün yeni zorluklar ve taze yaralar getiriyordu. Gergin sessizlikler ve imalı bakışlarla dolu bir günün daha sonunda, Gilbert kendini kırların kenarında, rüzgarın savurduğu bir yerde buldu. Önünde uzanan uçsuz bucaksız fundalık ve karaçalı, içindeki karmaşanın bir yansımasıydı. Arkasını Whitefell malikanesine döndü. Malikanenin silüeti batan güneşe karşı karanlıkta belirginleşiyordu. O anda gözüne bir hareket ilişti. Salonun gölgelerinden çıkan bir figür, arazinin kenarındaki yaşlı meşe ağacına doğru kararlı adımlarla ilerliyordu. Gilbert karanlığın içinde gözlerini kısarak bakarken kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu Helen'di ve elinde bir şey tutuyordu. Bir günlük. Titreyen parmaklarıyla hızlı hızlı yazıyor gibiydi. Yüzünde kararlı bir ifade vardı. Gilbert'in kafası karıştı. Helen hangi sırları yazıyordu? Ve neden şimdi? Gecenin bir vakti, kimsenin görmediğini düşündüğü bir anda. Gilbert ona yaklaşmakla mahremiyetine saygı göstermek arasında kararsız kalırken, Helen aniden başını kaldırdı. Gözleri uzaktan buluştu ve o anda Gilbert, her şeyin değişmek üzere olduğunu hissetti. Helen, zor bir karar vermişti. Dedikodular ve yanlış anlaşılmaların yol açtığı zararın bilincinde olarak, kişisel günlüğünü Gilbert'e emanet etmeye ve geçmişini onunla paylaşmaya karar verdi. Gilbert, Helen'in titreyen ellerinden yıpranmış deri, ciltli defteri alırken akşam havası beklentiyle doluydu. Parmakları bir an için birbirine değdi ve Gilbert'in içinde bir elektrik akımı dolaştı. Kadının güveninin ağırlığı, sıcak ve ağır bir pelerin gibi omuzlarına çöktü. Gilbert odasına çekildi. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki evin her köşesinden duyulacağını sandı. En sevdiği koltuğa gömüldü. Altındaki deri gıcırdadı ve günlüğü saygıyla açtı. Solmuş mürekkebin ve anıların kokusu onu bambaşka bir zamana ve mekana götürdü. Okumaya başladığında Helen'in zarif el yazısı sayfalar arasında dans ediyor. Hiç bilmediği bir dünyanın canlı tasvirlerini çiziyordu. İpek elbiselerin hışırtısını ve şampanya kadehlerinin tınısını neredeyse duyar gibiydi. Helen'in sosyeteye girişini anlatırken, havadaki heyecanı adeta hissedebiliyordu. Gilbert, Helen'in aşırı hevesli talipleri hakkındaki esprili gözlemlerine gülerken buldu kendini. Helen'in sözleri renkli karakterlerden oluşan bir kadroyu canlandırıyordu. Arthur Huntington'dan ilk bahsedildiğinde kaşları çatıldı. Bu isim tüylerini ürpertti. Günlük kayıtları bir nehir gibi akıyordu. Kimi zaman sakin ve düşünceli, kimi zaman da duygularla çalkalanıyordu. Gilbert okudukça kendi duyguları da bu gelgitleri yansıtıyordu. Helen'in güçlü karakteri karşısında göğsü gururla kabarıyor. Ancak onun çektiği zorlukları öğrendiğinde içi öfkeyle doluyordu. Helen'in erken dönem yaşamı, güneşe açılan narin bir çiçek gibi gözler önüne seriliyordu. Küçük yaşta öksüz kalan Helen, teyzesi ve eniştesi tarafından büyütülmüş, onların sevgisi büyümesini destekleyen sağlam bir temel olmuştu. Gilbert'in yüreği genç Helen için sızlıyor. Onun anne baba rehberliği olmadan toplumun karmaşıklığında yol aldığını hayal ediyordu. Dönüm noktası, açık bir günde çakan şimşek gibi geldi. Helen'in bir yaz balosunda Arthur Huntington ile ilk karşılaşması. Gilbert koltuğunda öne eğildi. Parmakları günlüğü sıkıca kavradı. Helen'in tarif ettiği çekim gücünü, Arthur'un varlığının etraflarındaki havayı nasıl elektriklendirdiğini neredeyse hissedebiliyordu. Arthur sayfalardan göz kamaştırıcı ama tehlikeli bir figür olarak belirdi. Cazibesi en iyi şarap kadar baş döndürücüydü. Gilbert, Helen'in peşinden giderken Arthur'un gözlerindeki muzip parıltıyı neredeyse görebiliyor. Çapkınlık konusundaki ünü bir gölge gibi onu takip ediyordu. Gece Gilbert'in penceresinin dışında koyulaşırken, odasının dışındaki dünya silikleşti. Kendini tamamen Helen'in hikayesine kaptırmış, günlüğü elinden bırakamıyordu.
Helen'in içsel çatışması sayfalardan taşıyordu. Arthur'a karşı artan çekimi, sağduyusuyla savaşıyordu. Bir pervanenin amansızca aleve doğru çekilişini izlemek gibiydi. Güzel ama yıkıcı olabilirdi. Gilbert'ın o gece okuduğu son satırlar onu nefessiz bıraktı. Kalbi hızla çarpıyordu. Helen'in Arthur'un cazibesine direnme kararlılığı, dalgaların önündeki kumdan kale gibi yıkılıyordu. Odadaki hava, Helen'in yaklaşan kararının gerginliğiyle daha da ağırlaşmış gibiydi. Gilbert günlüğü kapattı. Zihni karmakarışıktı. Ara vermesi, biraz dinlenmesi gerektiğini biliyordu. Ama parmakları sayfayı çevirmek için sabırsızlanıyordu. Bundan sonra ne olacaktı? Helen'in Arthur'la yaşadığı fırtınalı aşk nasıl gelişecekti? Merak ve endişe karışımıyla günlüğü yeniden açtı. Kendisini bekleyen tutku ve ilk aşk hikayesine dalmaya hazırdı. Helen'in günlüğü, Arthur Huntingdon'la yaşadığı fırtınalı aşk hikayesini gözler önüne seriyordu. Bu, tutkunun, çekiciliğin ve gençlik aşkının gözleri kör eden gücünün hikayesiydi. Günlüğün sayfaları duygularla dolup taşıyordu. Her satır, sanki bir masal kitabından fırlamış gibi romantizmin canlı bir tablosunu çiziyordu. Arthur'un yaz göğü kadar derin ve büyüleyici mavi gözleri, ilk karşılaşmalarından itibaren Helen'in yüreğini fethetmişti. Zekası şampanya gibi köpürüyor. Kızın aklını başından alıyor ve arzudan sarhoş ediyordu. Yine de Helen'in kalbi pırpır ederken, teyzesinin uyarıları uzaktaki bir fırtına gibi kulaklarında çınlıyordu. "Dikkatli ol yavrum," derdi endişeyle. Arthur Huntington'ın asi ruhu kolay kolay ehlileşmez. Ama Helen, yeni keşfettiği aşkın sıcak kozasına sarılmış, bu endişeleri vızıldayan sinekler gibi savuşturuyordu. Flörtleri, çalınmış anların ve gösterişli leslerin dansıydı. Arthur, kucağı kır çiçekleriyle dolu, havayı tatlı kokularla dolduran bir halde penceresinde beliriverirdi. Yıldızların altında, geleceklerini altın ve gül renkleriyle süsleyen şiirler fısıldardı. Helen'in kalbi her şefkatli dokunuşta, her tutkulu sözde deli gibi atıyordu. Arthur'un zaman zaman aşırıya kaçan davranışlarını gençlik coşkusundan başka bir şey olarak görmüyor, aşkının onun taşkın huyunu yatıştırabileceğine inanıyordu. "Onu değiştirebilirim," diye mırıldanırdı kendi kendine. Bu sözler şüpheye karşı bir tılsım gibiydi. Teyzesinin giderek artan yalvarmalarına rağmen, Helen'in kararlılığı perçinlendi. Kendini büyük bir aşk hikayesinin kahramanı olarak görüyordu. Kaderi, bağlılığının gücüyle asi sevgilisini yola getirmekti. Arthur sonunda evlenme teklif ettiğinde, avucundaki yüzük ışıkta parıldayınca, Helen'in evet iyi bir kırlangıcın kanat çırpışı kadar hızlı ve tereddütsüz oldu. Düğün günü pırıl pırıl doğmuştu. Sanki dünya Helen'in sevincini yansıtıyordu. Çiçekler kiliseyi süslüyor. Kokuları beklentinin baş döndürücü havasına karışıyordu. Yeminlerini ederken Helen'in kalbi, önlerinde uzanan hayat için sevgi ve umutla dolup taşıyordu. Arthur'un atalarından kalma Grestel malikanesi, yeni evlilerin yuvası oldu. Helen'e göre burası masallardaki şatoların gerçeğe dönüşmüş haliydi. Görkemli odaları ve geniş bahçeleri aşk hikayeleri için mükemmel bir sahne oluşturuyordu. Tutkularına yaraşır bir yuva kurmaya kararlı bir şekilde, sonsuz bir hevesle evin hanımı rolüne büründü. O ilk günlerde aşkları sarsılmaz görünüyordu. Arthur'un şefkati, güneş gibi sıcak ve güven verici, sürekli bir varlıktı. Uzun öğleden sonralarını el ele araziyi gezerek, hayallerini ve sırlarını paylaşarak geçiriyorlardı. Helen sanki hiç uyanmak istemediği bir rüyadaymış gibi hissediyordu. Fakat bir sonbahar sabahındaki ilk kırağı gibi, Arthur'un gerçek doğasının ince işaretleri kendini göstermeye başladı. Ufak ufak başladı. Burada sert bir söz, şurada alaycı bir bakış. Helen daha önce fark etmediği bir bencilliğin, aniden parlayan kıskançlığın izlerini yakaladı. Bir akşam, Helen'in komşu bir beyefendiyle olan arkadaşlığı üzerine çıkan hararetli bir tartışmanın ardından Arthur öfkeyle dışarı fırladı. Kapının çarpma sesi evin içinde bir silah sesi gibi yankılandı. Saatler sonra viski kokan ve pişmanlık dolu bir halde geri döndü. "Özür dilerim canım," diye mırıldandı. Kolları onu sarmaşık gibi sarmıştı. "Benim için biricik olduğunu biliyorsun. Sadece seni kaybetme düşüncesine katlanamıyorum." İşte tam bu anda Helen'in şüpheleri eriyip gidiyor. Yerini her zamanki kadar parlak, tazelenmiş bir umuda bırakıyordu. Bu şefkat anlarına sıkı sıkı sarıldı ve onları kalbini kemiren huzursuzluğu bastırmak için kullandı. "Sevgi her şeyin üstesinden gelir," diye tekrarlardı kendi kendine, mükemmel görüntülerindeki çatlaklar genişlemeye başlasa bile.
Günler haftaları kovaladıkça Helen kendini çelişkili duyguların girdabında buldu. Sevinç ve kuşku, sevgi ve korku, umut ve hayal kırıklığı. Evliliklerini yürütmeye, Arthur'a olan inancının boşuna olmadığını, kendisi de dahil olmak üzere, herkese kanıtlamaya kararlıydı. Ancak her geçen gün bu zorluk daha da büyüyor ve bir zamanlar çok net gördüğü gelecek bulanıklaşmaya başlıyordu. Helen yatak odalarının penceresinde durmuş, güneşin batışını ve gökyüzünün mor ve altın renklere bürünüşünü izliyordu. Günlüğünü göğsüne bastırdı. Son yazdıklarının ağırlığı kalbine çökmüştü. Karanlık çökerken, içine bir ürperti yayıldı ve temel bir şeyin değişmekte olduğu hissinden kurtulamadı. Mükemmel aşk hikayelerinin kum saatindeki kumlar tükeniyordu ve Helen son kum tanesi düştüğünde nelerle karşılaşacağından korkuyordu. Zaman, bir kum saatindeki kum taneleri gibi akıp gidiyor. Arthur'un gerçek karakterini gün yüzüne çıkarıyordu. Helen, kocasının dış görünüşünün gözleri önünde parçalanışını artan bir dehşetle izledi. Bir zamanlar aşk ve mutluluk vaatleriyle dolu olan Grestel malikanesinin görkemli salonları, artık ürkütücü bir boşlukla çınlıyordu. Helen, Arthur'u ararken ayak sesleri koridorlarda yankılanıyor. Bayat şarap kokusu her adımda daha da keskinleşiyordu. Arthur'un ara sıra içtiği bir kadeh şarap, zamanla dizginlenemez bir tutkuya dönüşmüştü. Günler, alkolle beslenen gecelerin puslu anılarına karışıyor ve Helen'i yalnızlık denizinde çaresizce sürüklenmeye terk ediyordu. Kendini pencereden dışarı bakarken, geniş bahçelerde mevsimlerin değişimini izlerken buluyor. Altın kafese hapsedilmiş bir kuş gibi hissediyordu. "Arthur!" diye seslenirdi. Sesi ancak fısıltıdan biraz yüksek çıkardı. Ama çoğu zaman ya sessizlikle ya da uzaktan gelen bir kapı çarpma sesiyle karşılaşırdı. Londra'nın centilmen kulüpleri Arthur'un ikinci evi olmuştu. Iskambil kağıtları, zarlar ve şüpheli arkadaşlarla dolu ortamın cazibesi karşı konulmazdı. Arthur her gittiğinde, Helen'in kalbi dipsiz bir kuyuya atılan taş misali biraz daha derine batıyordu. Ön kapının çarpması, başarısız evliliklerinin acı verici bir hatırlatıcısı haline gelmişti. Helen sonunda onunla yüzleşecek cesareti topladığında, Arthur'un sözleri bıçak gibi kesiyordu. "Ahlak anlayışınla beni boğuyorsun," diye homurdandı. Kelimeleri birbirine karışıyordu. "Ben yetişkin bir adamım Helen. Bana annelik yapan bir eşe ihtiyacım yok." Aralarındaki hava, nefes almayı zorlaştıran bir gerilimle doluydu. Helen'in yalvarışları sağır kulaklara çarpıyor. Her uzlaşma girişimi ya acımasız kahkahalar ya da buz gibi bir kayıtsızlıkla karşılanıyordu. Bir zamanlar evlerini dolduran sıcaklığın yerini, Helen'in iliklerine kadar işleyen bir soğukluk almıştı. Son darbe ipek ve parfüm kokusuyla geldi. Lady Lowborough Grestel'e geldiğinde, şuh gülümsemeleri ve imalı dokunuşları niyetleri hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Helen, Arthur'un gözlerinin kadının her hareketini takip edişini, sadakatsizliğinin artık Londra'nın gölgelerinde saklı kalmayıp, gözler önünde sergilenişini izlerken midesi bulandı. Küçük Arthur'un doğumu kısa bir umut ışığı, karanlıkta titreyen bir mum alevi getirdi. Helen, oğullarını kucağına alan kocasının gözlerinde anlık bir değişim gördü. Ancak bu şefkat, yaz sıcağında eriyen kar tanesi gibi çabucak yok oldu ve geride yalnızca hayal kırıklığının acı tortularını bıraktı. Arthur'un arkadaşları Grestel'de istenmeyen misafirler haline gelmiş, gürültülü kahkahaları ve kadeh tokuşturmaları Helen'in yalnızlığını sürekli hatırlatır olmuştu. Lord Loughborough ve Bay Hattersley, Arthur'la aynı kumaştan biçilmişçesine onun en kötü yanlarını körüklüyorlardı. Helen sık sık kendini kütüphanenin kapısına dayanmış, onların şamatalı macera ve sefahat hikayelerini dinlerken bulurdu. Her kelime evliliğinin tabutuna çakılan bir çivi gibiydi. Arthur'un kötü alışkanlıkları arttıkça, borç dağları da onları gömmekle tehdit ediyordu. Helen, kocasının geleceklerini kumar masasında kaybedişini çaresizce izledi. Ödenmemiş faturalar yığını, çalışma odasındaki boş şişeler kadar hızlı çoğalıyordu. Bir zamanlar refahın simgesi olan Grestel, bakımsızlık belirtileri göstermeye başladı. Duvarların boyaları dökülmüş, bahçeler bakımsız kalmış ve havaya küf ve çürüme kokusu sinmişti. Bir zamanlar sevgi dolu fısıltılar ve nazik dokunuşlarla dolu olan geceler, artık acı tartışmalar ve buz gibi sessizliklerle doluydu. Eskiden aşkın sığınağı olan yatak odası bir savaş alanına dönüşmüştü. "Acınacak haldesin," diye tükürürcesine konuşuyordu Arthur. Sözleri zehir gibiydi. "Eğlendiğimi görmüyor musun? Yoksa bunun ne anlama geldiğini anlayamayacak kadar erdemli olmakla mı meşgulsün?"
Her acımasız söz fiziksel bir darbe gibiydi. Helen'in ruhunu yaralıyor ve hırpalıyordu. Yatağında kıvrılır, küçük Arthur'u kucağına alır. Bir zamanlar aşık olduğu adamın nasıl bu canavara dönüştüğünü düşünürdü. Helen her geçen gün dünyasının daha da daraldığını hissediyordu. Bir zamanlar sevgi dolu bir birlikteliğin hayalini kuran kadın, şimdi kendini toplumun beklentileri ve kendi kurtuluş umudunun solmasıyla hapsolmuş bir mahkum gibi görüyordu. Pencereden Grestel'in geniş ve bakımsız arazisine bakarken, Helen bu altın kafesinin sonsuza dek kaderi olup olmayacağını düşünmekten kendini alamıyordu. Ancak güneş ufukta alçalıp, uzamış çimlerin üzerine gölgeler düşürürken, Helen'in kalbinde bir meydan okuma kıvılcımı tutuştu. Uyuyan oğluna baktı. Onun masum yüzü, uğruna savaşması gereken her şeyi hatırlatıyordu. Titreyen elleriyle bir tüy kalem ve kağıda uzandı. Gelecekleri için yeni bir yol çizmeye kararlıydı. Grestel malikanesinin bir zamanlar görkemli olan koridorları, şimdi ağır bir sessizlikle doluydu. Yalnızca kocasının çalışma odasına yaklaşan Helen'in yumuşak ayak sesleriyle bozuluyordu. Hava gergindi. Bayat viski ve pişmanlığın hafif kokusunu taşıyordu. Kapıyı çalmak için elini kaldırdığında kalbi göğsünde güm güm atıyordu. Katlanmış mektubu diğer elinde sıkıca tutuyordu. Arthur bu kararına nasıl tepki verecekti? Ve daha da önemlisi, planını uygulayacak cesareti var mıydı? Grestel malikanesinin bir zamanlar görkemli koridorları, şimdi ağır bir sessizliğe bürünmüştü. Helen'in kocasına yaklaşırken attığı yumuşak adımlar, bu sessizliği bozuyordu. Hava gergin, bayat viski ve pişmanlık kokusu havada asılıydı. Keskin bir sonbahar sabahı Helen, Arthur'u en sevdiği koltuğa yığılmış, gözleri kızarmış ve bulanık halde buldu. Yanına çömeldi. Kalbi umut ve endişeyle çarpıyordu. "Canım," diye fısıldadı. "Eskiden paylaştığımız mutluluğu yeniden yakalayamaz mıyız?" Arthur'un bakışları Helen'inkilerle buluştu. Yüzünde şaşkınlık ve öfke karışımı bir ifade vardı. Bir zamanlar aralarındaki sıcaklık çoktan yok olmuş, yerini Helen'in içini ürperten bir soğukluğa bırakmıştı. Helen pes etmeden, oğullarının gurur duyacağı bir babayla büyüyeceği bir geleceği anlattı. Ancak Helen'in yakarışları Arthur'u etkilemedi. Onu daha da huzursuz etti. Günler haftalara dönüşürken, Helen'in taktikleri değişti. Titreyen elleriyle Arthur'un içki şişelerini saklamaya başladı. Her ses ihanet gibi geliyordu. Cüzdanını sıkı tuttu. Arthur'un kumar parasının kesildiğini fark ettiğinde duyacağı öfkeyi düşündükçe içi burkuluyordu. Helen saygın misafirler ve sağlıklı eğlenceler düzenlerken malikane canlanmıştı. Öğleden sonra çayları sırasında bahçede kahkahalar yankılanıyor. Taze güllerin kokusu çay aromasına karışıyordu. Misafir odası müzik ve sohbetlerle doluyken, Arthur kilitli içki dolabına bakarak dolanıyordu. Helen çaresiz anlarında Arthur'un arkadaşlarına yalvarıyor, ona iyi örnek olmalarını istiyordu. Ancak sözleri duyulmadı. Alaycı gülümsemeler ve umursamaz tavırlarla karşılaştı. "Bırak adam biraz yaşasın," diyerek Arthur'u en yakın meyhaneye sürüklediler. Grestel'deki hava, yaklaşan fırtına gibi gerginleşti. Arthur'un öfkesi patlamalarla ortaya çıkıyor. Sözleri kırbaç gibi şaklıyordu. "Beni boğuyorsun Helen," diye kükredi. Yüzü kızarmış, ağzı köpürmüştü. "Hayatımdaki tüm neşeyi almak zorunda mısın?" Helen, her suçlama canını yaksa da, fırtınada dimdik duran bir çınar gibi direndi. Yemekler savaş alanına dönmüş, çatallar kalkan döven kılıçlar gibi tabakları tırmalıyordu. Lokmalar arasındaki sessizlik boğucuydu. Söylenmemiş sözler ve paramparça olmuş hayallerin ağırlığıyla doluydu. Sakin anlarda Helen oğullarını kucağına alır. Daha iyi bir gelecek sözü verirken minik parmakları onunkilere dolanırdı. Arthur'a yaklaşır, çocuğu ortak sorumluluklarını hatırlatırdı. "Bak ona Arthur," diye yalvarırdı. Gözleri nemli. "Onun hak ettiği baba olmak istemiyor musun?" Ama Arthur, Helen'in abartılı davranışlarından ve aşırı kaygılarından yakınarak uzaklaşırdı. Her reddediliş Helen'in kararlılığını, dalgaların kayaları aşındırması gibi yıpratıyordu. Sonbahar yaprakları dökülürken, Helen'in umutları da azaldı. Bir zamanlar parlak yanan azim ateşi şimdi titriyor. Gerçekliğin soğuk rüzgarlarıyla sönme tehlikesi yaşıyordu. Kendini pencerede, Grestel'in geniş arazisine bakarken buldu ve her zamankinden daha çaresiz hissetti. Malikanenin dışındaki dünya, özgürlük ve huzur vaadiyle ona göz kırpıyor gibiydi. Gecenin sessizliğinde Helen'in aklına bir fikir düştü ve giderek güçlendi. Bu onu hem korkutan hem de özgürleştiren bir düşünceydi.
ayrılma ihtimali. Bu düşünülemez seçeneği değerlendirirken Helen, Arthur'u düzeltme çabalarının boşa gitmiş olabileceğini anladı. Bu düşüncenin ağırlığı omuzlarına çöktü. Helen'in gözleri, huzurla uyuyan oğluna takıldı. İçinde koruma içgüdüsüyle, karışık bir dehşet duygusu kabardı. Oğlunu izlerken korkunç bir düşünce aklına geldi. Ya Arthur'un kötü etkisi çoktan başladıysa? Çocuğunun yüzündeki masumiyet bir anda kırılganlaştı. Onu koruması gereken adam tarafından tehdit edilir hale geldi. Helen titreyen elleriyle günlüğüne uzandı. Geleceğe dair korkularını ve umutlarını yazmaya kararlıydı. Kalemi kağıda koyarken, bir sonraki yazısının hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek en önemli karar olabileceğini hissetti. Küçük Arthur'un çaresiz bir bebekten meraklı bir yürümeye başlayan çocuğa dönüşümünü izlerken, Helen'in kalbi sevgi ve gururla dolup taşıyordu. Ancak, kocasının oğulları üzerindeki etkisini gördükçe içini kaplayan, huzursuzluk duygusu, kısa sürede sevincinin yerini aldı. Bir zamanların sevimli Arthur Huntington'ı, karakterinin daha karanlık yönünü ortaya çıkarmaya başlamıştı. Sinsice yayılan bir sis gibi, davranışları bir zamanlar mutlu olan evlerinin her köşesine sızıyor ve geride bir ürperti bırakıyordu. Helen, kocasının masum çocuklarını yoldan çıkarmaktan sapıkça zevk alıyormuş gibi görünmesini, içi korkuyla burkularak izledi. Düşen yaprakların ve odun dumanının kokusuyla ağırlaşmış serin bir sonbahar öğleden sonrasında, Helen'in kulakları oğlunun kahkahası ve ardından kocasının gür sesiyle dikildi. Ayak sesleri kalın halıda boğulurken, Helen salona girdiğinde Arthur'u çocuğu dizinde zıplatırken ve gözlerinde muzip bir parıltıyla buldu. "Hadi, küçük adam," dedi Arthur. Dirseğinin dibindeki konyak yüzünden dili hafifçe dolaşarak. Kristal sürahi ışığı yakalayıp, odanın içinde kehribar rengi gölgeler oluşturdu. "Baban için tekrar söyle. Hadi, çekinme." Küçük Arthur kıkırdadı. Sonra Helen'in kanını donduran bir kelime söyledi. Değil konuşmak, hiçbir çocuğun bilmemesi gereken bir kabalık. Arthur kahkahalarla gülerek çocuğu övdü ve cebinden çıkardığı bir şekeri ona uzattı. "Arthur, ne olur?" Helen oğlunu kucağına almak için atılarak haykırdı. Çocuğun göğsüne yaslanan yumuşak sıcaklığı, çarpan kalbini yatıştırmak için pek işe yaramadı. "Onu böyle konuşmaya teşvik etme." Kocasının yüzü bir fırtına bulutu gibi karardı. Gözleri öfkeyle parladı. "Hadi ama, Helen. Bu kadar hanım hanımcık olma. Birkaç renkli laf kimseye zarar vermez. Böyle davranırsan çocuğu ana kuzusuna çevirirsin." Haftalar geçtikçe Helen'in endişeleri derinleşti ve bir zamanlar pürüzsüz olan alnında kaygı çizgileri belirdi. Arthur'u akşam yemeğinde oğullarına şarap tattırırken yakalıyor. İtirazlarını umursamazca geçiştiriyordu. Sanki bir çocuğu zehirlemek iyi bir ebeveynlik göstergesiymiş gibi. "Göğsünde kıllar çıkacak," diyordu. Malikane, Arthur'un her biri bir öncekinden daha kötü etki bırakan ahlaksız arkadaşlarının girip çıktığı bir han kapısına dönmüştü. Her saat koridorlarda sendeleyerek dolaşıyor. Gürültülü kahkahaları ve sarhoş taşkınlıkları bir zamanlar huzurlu olan evde yankılanıyordu. Küçük Arthur tüm bunları kocaman, duyarlı gözlerle izliyor. Her ayrıntıyı bir sünger gibi emiyordu. Helen kendini bir uçurumun kenarında durmuş, oğlunun uçuruma doğru sürüklenişini izliyormuş gibi hissediyordu. Çocuğu terbiye etmek ya da doğru değerleri aşılamak için yaptığı her girişim kocasının alaylarıyla karşılaşıyordu. "Anneni dinle evlat," derdi Arthur göz kırparak, sesinde alaycılık vardı. "O neyin en iyi olduğunu bilir. Değil mi? Her zaman keyfimizi kaçırmaya çalışır." Durum fırtınalı bir gecede zirveye ulaştı. Helen alt kattan gelen şamatalı kahkahaların sesiyle uyandığında, gök gürültüsü pencereleri sarsıyordu. Helen'i her zaman endişeden hasta eden türden bir parti tüm hızıyla sürüyordu. İçini kemiren tedirginliği atamayınca sabahlığını giydi. İpek tenini serinletti ve patırtının kaynağına doğru ilerledi. Bilardo salonunda onu karşılayan manzara, sonsuza dek hafızasına kazınacaktı. Ayakta zor duran küçük Arthur, minik elinde tuttuğu bir bardak kehribar rengi sıvıyla adamların arasında sallanıyordu. Arthur ve arkadaşları çocuğun beceriksizce içmeye çalışmasına kahkahalarla gülerken, oda puro dumanı ve dökülen içkinin ağır kokusuyla doluydu. "İşte böyle, oğlum." Arthur neşeyle bağırdı. Yüzü içkiden ve acımasız eğlenceden kızarmıştı. "Bu beylere gerçek bir erkeğin içkisini nasıl tuttuğunu göster." Sanki bir işaretmiş gibi, küçük çocuğun yüzü bembeyaz kesildi. Sallandı.
Sonra iki büklüm oldu ve pahalı halının üzerine kustu. Adamların kahkahaları çılgınca bir tona ulaşmıştı ama Helena şeytanların kıkırdaması gibi geliyordu. O anda Helen'in içindeki bir şey çelik gibi sertleşti. Aylardır onu rahatsız eden korku ve belirsizlik kristalleşerek demir gibi bir kararlılığa dönüştü. Pisliğe aldırmadan oğlunu kollarına alarak odaya daldı. "Bu kadarı yeter," dedi. Sesi alçak ve tehditkardı. Kahkahalar kesildi. Yerini rahatsız edici bir sessizlik aldı. Helen inleyen çocuğunu odadan çıkarırken, artık eli kolu bağlı kalamayacağını kesin olarak biliyordu. Kocasının yarattığı zehirli ortam, oğlunun ahlaki ve fiziksel sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Daha önce aklının ucundan bile geçmeyen seçenekler, şimdi önünde kaçınılmaz bir zorunluluk olarak beliriyordu. Helen küçük Arthur'u kucağına alıp, ateşler içindeki alnını yanağında hissederek içinden yemin etti. Ne pahasına olursa olsun oğlunu koruyacaktı. Bu bir zamanlar sevdiği adama karşı sert önlemler alması anlamına gelse bile. Önündeki yol belirsiz ve tehlikelerle doluydu. Ama Helen başka çaresi olmadığını biliyordu. Çocuğunun iyiliği için, Grestel'in dönüştüğü hapishaneden kaçmanın bir yolunu bulacaktı. Oğlunu yatağına yatırıp gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü nazikçe silerken, Helen'in zihninde bir plan şekillenmeye başladı. Riskliydi. Hatta belki de çılgıncaydı ama başka bir çıkış yolu göremiyordu. Titreyen elleriyle, kaçışları için gerekli eşyaları toplamaya koyuldu. Ama odanın içinde hareket ederken, arkasından bir döşeme tahtası gıcırdadı. Helen yüreği ağzına gelerek, arkasına döndüğünde Arthur'un kapıda dikildiğini gördü. Gözleri şüpheyle kısılmıştı. Helen'in kalbi göğsünde çılgınca atıyordu. Korku ve kararlılık iç içe geçmişti. İliklerine kadar hissediyordu ki, Arthur'un yozlaştırıcı etkisi altında kalırsa oğlunun geleceği tehlikeye girecekti. Malikane, gecenin karanlığında Helen'in yükünü paylaşırcasına gıcırdıyor ve inliyordu. Helen, güvendiği kardeşi Frederick Lawrence'a çaresiz planını fısıldarken, titrek mum ışığının gölgeleri duvarlarda dans ediyordu. Endişeyle büyüyen gözleri, alevin oynak ışığını yansıtıyordu. "Emin misin Helen?" diye sordu Frederick. Sesi neredeyse duyulmayacak kadar alçaktı. Helen başını salladı. Çenesi kararlılıkla sıkılmıştı. Aralarındaki hava, planlarının ağırlığıyla ağırlaşmıştı. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü. Helen'in hayatı dikkatle planlanmış bir aldatmaca oyununa dönüştü. Resimlerinin her fırça darbesi artık çift anlam taşıyordu. Hem sanat için sanat, hem de özgürlüğe giden bir adım. Gizli köşesinde biriken paraların yumuşak şıngırtısı, Arthur'un geceleri koridorlarda yankılanan sarhoş horultularını bastıran bir umut ninnisine dönüşmüştü. Helen titreyen elleriyle gerekli eşyalarını topladı. Shakespeare'in sonelerinin yıpranmış bir kopyası, küçük Arthur'un en sevdiği yün kazağı, annesinin saç telini içeren bir madalyon. Özenle sarılıp saklanan her bir eşya, geride bıraktıkları hayatın ve hayal etmeye cesaret ettikleri geleceğin simgesi oldu. Uykusuz geçen gecelerin ardından Helen yatakta kaskatı yatıyor. Kaçış planlarını zihninde tekrar tekrar gözden geçirirken her kası geriliyordu. Riskin büyüklüğü onu korkutuyordu. Yakalanmak, oğlunu sonsuza dek kaybetmek anlamına geliyordu. Ve bu düşünce göğsünde buz gibi bir korku dalgası yaratıyordu. Derken, fırtına bulutlarını delen bir güneş ışığı misali, fırsat kendini gösterdi. Arthur Londra'ya bir gezi daha düzenleyeceğini açıkladı. Gözleri şimdiden sefaat beklentisiyle parlıyordu. Arabanın tekerlekleri çakıllı yolda gıcırdayarak uzaklaşırken, Helen'in kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. İşte anı gelmişti. Rachel, sessiz gücüyle Helen'in can simidi olan hizmetçisi, onunla birlikte harekete geçti. Karanlık bir gecenin örtüsü altında, sessiz evin içinde hayaletler gibi süzüldüler. Döşeme tahtasının her gıcırtısı, Helen'in kulaklarında bir silah sesi gibi çınlıyordu. Helen uyuyan oğlunu kucağına alıp sıkıca sarıldı. Göğsündeki sıcak ağırlık kararlılığını pekiştirdi ve ona uğruna savaştığı her şeyi anımsattı. Gecenin karanlığında dışarı çıktılar. Serin hava, nemli toprak ve yeni olasılıklar kokuyordu. Yolculuk korku ve heyecanın harmanlandığı bir rüya gibiydi. Uzaktaki her ışık, Helen'in zihninde potansiyel bir takipçiye dönüşüyordu. Araba bozuk arka yollarda sarsılıyor. Her sarsıntı küçük Arthur'u uyandıracak gibi oluyordu. Helen ona anlamsız ama yatıştırıcı sözler fısıldadı. Kelimeleri bilinmeyene karşı bir kalkan gibiydi. Şafak gökyüzünü yumuşak pembe ve altın tonlarına boyarken, Whitefell malikanesi önlerinde belirdi. Harap cephesi,
Boş gözleri andıran pencereleriyle, Helena o güne dek gördüğü en güzel manzara gibi göründü. Bu yıkık dökük yapı onların sığınağı, yeni başlangıçları olacaktı. Takip eden günlerde Helen Huntington'ın küllerinden yeniden doğdu. Mütevazı bir atölye kurdu. Güneş ışığı kırlı pencerelerden süzülüyor, şövalesini umut vaat eden bir ışıkla aydınlatıyordu. Keşfedilme korkusu onu hiç terk etmedi. Görüş alanının kenarında sürekli bir gölge olarak kaldı. Ancak artan bir özgürlük duygusuyla hafiflemişti. Wildfell malikanesindeki ilk gece, Helen oğlunu derme çatma yatağına yatırırken, kendine bir anlığına gururlanma izni verdi. Akla hayale gelmeyecek bir şey başarmıştı. Topluma, kocasına ve yasalara karşı gelmişti. Hepsi sevgi uğrunaydı. Yargılanacağını bilse de, çocuğunu yıkımdan kurtardığı bilinciyle buna göğüs gerecekti. Sonunda uyku onu ele geçirdiğinde, Helen'in aklından geçen son şey yolculuklarını anlatmaya başladığı günlüğü oldu. Kalbini o sayfalara dökmüştü. Mücadelelerinin ve zaferlerinin bir tanığıydı bu. Bu kelimelerin yakında bir başkasının eline geçeceğini ve yeni hayatının özenle ördüğü ağı çözeceğini hiç tahmin etmiyordu. Gilbert Markham deri ciltli kitabı kapattı. Parmakları yıpranmış kapağında gezindi. Etrafındaki dünya değişmiş gibiydi. Helen'in hikayesi zihninde yankılanıyordu. Artık elinde Whitefell Hall'un gizemli dul hanımının sırrını çözecek bir anahtar vardı. Ama bunun bedeli ne olacaktı? Gilbert, Helen'in günlüğünü yere bıraktı. Sayfalarındaki ifşaatlar zihnini allak bullak etmişti. Artık onun geçmişi ve temkinli davranışlarının ardındaki nedenleri derinden kavramıştı. Helen'in hikayesinin ağırlığı yüreğine çökmüş, içinde keder ve hayranlık karışımı duygular fırtına gibi dönüp duruyordu. Duygularına yenik düşen Gilbert, Helen'i bulmak için yola koyuldu. Arazide yürürken keskin hava yanaklarını ısırıyor. Ayaklarının altındaki yapraklar ışırdıyordu. Etrafındaki dünya, sanki doğa olacakları bekliyormuşçasına nefesini tutmuş gibiydi. Onu yaşlı meşe ağacının yanında buldu. Silüeti, batan güneşin ateşli fonunda karanlık bir gölge gibiydi. Gilbert bir an öylece durup onu seyretti. Kalbi göğsünde güm güm atıyordu. "Helen" diye seslendi usulca. Sesi boğazında düğümlenmişti. Helen döndü ve adamın yüz ifadesini görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. O anda kelimeler cam kırığı kadar narinleşmişti. Gilbert aralarındaki mesafeyi kapatıp onun ellerini avuçlarına aldı. Elleri buz gibiydi ve hafifçe titriyordu. "Artık her şeyi biliyorum," dedi. Sesi duygudan kalınlaşmıştı. "Ve şunu bilmeni isterim ki hiçbir şey değişmedi. Sana olan hislerim sadece daha da güçlendi." Helen'in gözleri, sabah çiğiyle ıslanmış çimenler gibi yaşlarla parlıyordu. "Gilbert, açıklama yapmana gerek yok," diye nazikçe sözünü kesti, ellerini sıkarak. "Senin gücün, direnişin. Helen, sen tanıdığım en yürekli insansın." Helen'in yanağından sessiz bir itiraf gibi tek damla gözyaşı süzüldü. Gilbert uzanıp başparmağıyla onu sildi. Bu şefkatli hareket Helen'in son direncini de kırmış, coşkun bir nehrin önündeki barajı yıkması gibi duygularını serbest bırakmıştı. "Çok korktum," diye fısıldadı. Sesi hışırdayan yaprakların arasında kaybolacak kadar hafifti. "Güvenmekten, umut etmekten korktum." Gilbert onu sıcacık kucaklayıp kendine çekti. Saçlarından yayılan lavanta kokusu Gilbert'in duyularını sarıp sarmalayarak onu ana bağladı. "Artık korkmana gerek yok. Ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum." Onlar öylece dururken, dünya etraflarında eriyip gitmişti sanki. Batan güneş gökyüzünü turuncu ve pembe tonlara boyamış, hayatlarında açılan yeni sayfaya uygun bir sahne oluşturmuştu. Yaşlı meşe ağacı nöbet tutuyor. Dalları akşam meltemiyle usulca sallanıyor. Sanki kadim aşk ve kurtuluş sırlarını fısıldıyordu. Daha sonra, bahçelerde el ele yürürken Gilbert ve Helen gelecekten konuştular. Sözleri, uzun bir kışın ardından toprağa delen narin filizler gibi umut ve olasılık doluydu. Etraflarındaki çiçekler mevsimle birlikte solarken, sanki yeni başlangıçların müjdesini hissetmişçesine onların geçişiyle canlanmış gibiydi. "Ya Arthur?" diye sordu Helen, annelik içgüdüsü kaşlarının hafifçe çatılmasında kendini gösteriyordu. Gilbert'in yüzü yumuşadı. Gözlerinin kenarları kırıştı. "Ona zaten değer veriyorum Helen. O senin bir parçan ve ben ikinizin de yanında olmak istiyorum." Helen'in kalbi minnettarlık ve şefkatle dolup taştı. Yıllar sonra ilk kez, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşamı hayal etmeye cesaret etti. Uzun zamandır göğsüne çöken ağırlık kalkmış,
rahatça nefes almasına izin vermiş gibiydi. Fakat kaderin başka planları varmış meğer. Güneş ufukta alçalıp yeryüzüne uzun gölgeler bırakırken, nal sesleri akşamın huzurunu bozdu. Bir ulak Wildfell malikanesine varmıştı. Atı ter içinde kalmış, nefes nefeseydi. Görevinin aciliyeti her halinden belliydi. Helen, teslim edilen mektubu okurken beti benzi attı. Elleri titredi ve kağıt avucunda buruştu. Gilbert onun yüzündeki rengin çekilip, kış ayazı kadar solgun kalmasını izledi. "Arthur," dedi Helen. Sesi titrek çıkıyordu. "Ağır hasta." Gilbert midesine buz gibi bir korkunun çöktüğünü hissetti. Helen'in yüzünde şok, endişe ve derinlerde yatan bir sorumluluk duygusu gibi sayısız duygunun dans ettiğini gördü. "Ona gitmeliyim," dedi Helen. Sesi fısıltıdan farksızdı. Gilbert'in kalbi sıkıştı ama anlayışla başını salladı. "Elbette," dedi. Sesi duygularla yüklüydü. Helen aceleyle yolculuk hazırlıklarına koyulurken, Gilbert elinden geldiğince ona yardım etti. Hava söylenmemiş sözler ve buruk vedalarla ağırlaşmıştı. Az önce yaşadıkları anların sıcaklığı dağılmış, yerini sonbahar havasıyla ilgisi olmayan bir soğukluk almıştı. Helen kardeşinden bahsederek, "Arthur'u Frederick'e emanet edeceğim," dedi. "Ben dönene kadar orada güvende olacak." Gilbert başını salladı, boğazı düğümlenmişti. "Ben burada olacağım Helen. Seni bekleyeceğim." Gözleri buluştu. O tek bakışta aralarında binlerce söz geçti. Sonra, son ve kalıcı bir dokunuşla Helen gitti. Karanlığa doğru atını sürdü. Nal sesleri uzaklarda kayboldu ve ardında Whitefell'in koridorlarında yankılanan bir boşluk bıraktı. Gilbert, Helen gözden kaybolduktan çok sonra kapıda dikildi. Kalbi belirsizlikle ağırlaşmıştı. Bir zamanlar umut vaat eden parlak gelecek, şimdi etrafını saran, giysilerini ve saçlarını savuran rüzgar kadar öngörülemez görünüyordu. Whitefell Hall'a dönerken, Gilbert içinden sessizce söz verdi. Ne kadar sürerse, sürsün Helen'i bekleyecekti. Çünkü onda, uğruna savaşmaya değer bir aşk bulmuştu. Her fırtınayı atlatabilecek bir aşk. Ancak gece derinleştikçe ve yıldızlar, kadife gökyüzünü süslemeye başladıkça, Gilbert'in aklına rahatsız edici bir şüphe düştü. Helen geçmişine, kaçtığı adama geri dönüyordu. Ya geri dönmezse? Ya görev duygusu ve eski bağların çekimi yeni filizlenen aşklarından daha güçlü çıkarsa? Gilbert'in adımları, Whitefell Hall'un kapısına ulaştığında duraksadı. Bir kez daha dönüp karanlığa baktı. Kalbi ani ve ezici bir korkuyla çarpıyordu. Çünkü o anda, Helen'in yolculuğunun sadece geçici bir ayrılık değil, son bir veda olabileceğini fark etti. Gilbert kapıyı arkasından kapatıp sesi boş koridorlarda yankılanırken, yeni bir hikayenin başlangıcından ziyade hikayelerinin son sayfasını yaşamış olabileceği hissine kapıldı. Helen'in dokunuşunun sıcaklığı hala tenindeydi ama sönmekte olan bir ateşin son közleri gibi hızla soğuyordu. Grestel malikanesine vardığında, Helen'in kalbi beklentiden ağırlaşmıştı. Ayrı yaşadığı kocası Arthur'la yeniden bir araya gelmenin ağırlığı omuzlarına çökmüştü. Helen, Grestel malikanesine vardığında, kalbi beklentiyle ağırlaşmıştı. Ayrı yaşadığı kocası Arthur'la yeniden bir araya gelmenin yükü omuzlarına çökmüştü. Bir zamanların görkemli malikanesi karşısında beliriyordu. Yıpranmış taş cephesi zamanın ve ihmalin sessiz tanığıydı. Ana girişe yaklaşırken, ayaklarının altındaki çakılların çıtırtısı içindeki huzursuzluğu yansıtıyordu sanki. Antreden içeri adım atan Helen, baskın atmosferden hemen etkilendi. Hava ağır ve bayattı. Hastalık ve çürümenin kendine has kokusunu taşıyordu. Toz zerrecikleri, kalın perdelerin arasından sızan cılız ışık huzmelerinde dans ediyor ve tüm eve terk edilmiş, uhrevi bir hava katıyordu. Arthur'un yatak odasına doğru attığı her adımda, Helen'in kararlılığı sarsılıyordu. Bir zamanlar ortak refahlarının simgesi olan büyük merdiven, şimdi aşılması gereken bir engel gibiydi. Duvarları süsleyen portreler onu yargılarcasına izliyor. Boyalı yüzleri geçmişteki mutlu günleri anımsatıyordu. Nihayet Arthur'un odasının kapısına ulaştı. Kendini toplamak için derin bir nefes alan Helen kapıyı açtı. Karşılaştığı manzara, bir zamanlar tanıdığı canlı adamdan eser taşımıyordu. Arthur kocaman yatakta yatıyor. Bedeni buruşuk çarşaflarda belli belirsiz seçiliyordu. Eskiden bronz ve sağlıklı olan teni, şimdi, Helen'in içini burkan hastalıklı bir solgunluğa bürünmüştü. "Helen," diye mırıldandı Arthur. Sesi eski gücünün gölgesiydi adeta. "Geldin demek." Başını salladı Helen.
Gördüğü acı gerçek bir an için dilini tutmuştu. Oda ilaç ve ter kokuyordu. Kalın perdeler gün ışığının çoğunu engelliyordu. Burası bir yatak odasından çok bir mezara andırıyordu. Sonraki günlerde Helen rutin bir bakım düzenine girdi. Sargıları özenle değiştirdi. İlaçları titizlikle uyguladı ve yastıkları hem şefkatli hem de mesafeli bir dokunuşla düzeltti. Tüm bunlar olurken, içinde kopan fırtınayla mücadele ediyordu. Arthur'un ruh hali pişmanlık ve acı arasında gidip geliyordu. Aklı başında olduğu anlarda Helen'in eline uzanıyor. Çökmüş gözleri yaşlarla doluyordu. "Özür dilerim," diye fısıldardı, sesi titreyerek. Her şey için. Ancak bu anları genellikle öfke ve kendine acıma nöbetleri izliyordu. "Neden bu benim başıma geldi?" diye ağlıyor. Cılız yumruklarını yatağa vuruyordu. "Hiç adil değil bu." Helen bu duygusal gelgitleri uzun acılardan edindiği sabırla karşıladı. İnancından güç alıyor. Görevlerini yerine getirirken içinden dualar ediyordu. Ruhu derinden yaralıydı ama bunu belli etmemeye çalışıyor. Yüreği sızlasa da sakin görünmeyi sürdürüyordu. Arthur'un durumu kötüleştikçe, itirafları sıklaştı ve ayrıntılandı. Her sadakatsizlik itirafı, Helen'in kalbine saplanan bir hançer gibiydi. Alkolizm ve kumar tutkusundan söz ediyor, kötü alışkanlıklarının esiri olmuş bir adamın canlı portresini çiziyordu. "Zayıftım," diye itiraf etti bir akşam. Sesi fısıltıdan beter. "Hayatımdaki tüm güzellikleri harcadım. Seni, oğlumuzu. Seni hak etmedim." Helen dinledi. Duyguları içinde çalkalanırken bile yüzü bir soğukkanlılık maskesiydi. Uzun zamandır kalbinin etrafına duvarlar örmüş, kendini evliliklerini karakterize eden umut ve hayal kırıklığı döngüsünden korumaya çalışmıştı. Yine de, tüm çabalarına rağmen, onun görünürdeki pişmanlığından etkilendiğini fark etti. En zor anlar gecelerdi. Arthur derin uykudayken, Helen pencere kenarında oturur. Ay ışığının aydınlattığı bahçelere dalardı. Kendini savunmasız hissettiği bu anlarda, kocasına karşı hala beslediği karmaşık duygularla yüzleşirken, sessiz gözyaşlarına engel olamazdı. Sevgi, öfke, acıma ve pişmanlık, sonbahar rüzgarına kapılmış yapraklar misali içinde dönüp duruyordu. Ölüm yaklaştıkça Arthur daha düşünceli olmaya başladı. Aklı başında olduğu anlar uzadı ve bunları telafi etmeye çalışmak için değerlendirdi. Oğullarından yıllardır olmadığı kadar şefkatle bahsediyor. Kaybettiği zaman için üzüntüsünü dile getiriyordu. "Keşke onu son bir kez görebilseydim," dedi Arthur usulca. Gözleri odanın ötesine dikilmişti. "Ona üzgün olduğumu söylemek için. Affını dilemek için." Helen kararlılığının sarsıldığını hissetti. Karşısındaki adam, terk ettiği zalim ve bencil kocasından bambaşkaydı. Onun bu son dileğini yerine getirmeyi içinde bulabilecek miydi? Sonunda Helen'in direncini kıran, Arthur'un son yakarışı oldu. Orada yatarken, nefesi kesik kesik gelirken, gerçek bir pişmanlıkla dolu gözlerle ona döndü. "Helen," diye fısıldadı. Sesi zar zor duyuluyordu. "Beni hiç affedebilecek misin?" O anda Helen ortak geçmişlerinin ağırlığını üzerinde hissetti. Acıları, ihanetleri, yıllarca süren kalp kırıklıklarını düşündü. Ama aynı zamanda kısa da olsa güzel zamanları da anımsadı. Derin bir nefes alarak kararını verdi. "Seni affediyorum Arthur," dedi usulca, onun elini avucuna alarak. "Ve oğlumuzu seni görmesi için getireceğim." Arthur'un yüzüne huzurlu bir ifade yayıldı ve Helen yıllar sonra ilk kez, bir zamanlar sevdiği adamın bir anlık görüntüsünü yakaladı. Çocuklarını almak için ayrılırken, içinde bir kapanış duygusu hissetti. Bundan sonra ne olursa olsun, Arthur'un son nefesini vermeden önce onu affedecek ve bir anlığına da olsa barışacak gücü kendinde bulmuştu. Helen son bir görüşme için oğullarını getirmek üzere acele ederken, garip bir sükunet çöktü üzerine. Bu barışma anının her şeyi değiştireceği hissinden kurtulamıyordu. Arthur'un yaklaşan ölümünün, hayatını hayal bile edemeyeceği şekilde değiştirecek bir dizi olayı tetikleyeceğini henüz bilmiyordu. Arthur'un ölümü Helen'i Grestel malikanesinin ve geniş arazisinin tek varisi kıldı. Beklenmedik bu gelişme, onu bir anda hatırı sayılır bir servete ve toplumsal konuma kavuşturdu. Hayatının en zor günlerinde sığındığı Whitefell malikanesinin önünde dururken, keskin sonbahar rüzgarı Helen'in yanaklarını ısırıyordu. Gri gökyüzüne karşı yükselen eski taş bina, yıpranmış cephesiyle zamanın acımasız izlerini taşıyordu. Anılar, sonbahar yaprakları gibi etrafında dönüyor.
Her biri yaşadığı zorlukları ve aştığı engelleri hatırlatıyordu. Derin bir nefes alan Helen, ağır ahşap kapıyı iterek açtı. Tanıdık gıcırtı boş koridorlarda yankılandı. Pencerelerden süzülen ışık huzmelerinde dans eden toz zerrecikleri, bir zamanlar yuva dediği odalara mistik bir hava katıyordu. Odadan odaya geçerken ayak sesleri yıpranmış döşemelerde yankılanıyor. Kalbi vedanın burukluğuyla doluyordu. Dışarıda Markham'lar ve Milward'lar toplanmıştı. Yüzlerinde karmaşık duygular okunuyordu. Helen sırayla herkesi kucakladı. Vücutlarının sıcaklığı havadaki ayazla tezat oluşturuyordu. "Teşekkür ederim," diye mırıldandı. Sesi duygu yüklüydü. "Her şey için." Kalabalık dağılırken, Helen'in gözleri Gilbert Markham'a takıldı. Bir zamanlar sıcaklık ve şefkatle dolu olan bakışlarında, şimdi temkinli bir ifade vardı. Yeni kazandığı statü, görünmez bir duvar gibi aralarına girmişti. Gilbert başını çevirdi. Dikkati yakınlarda umutla dolaşan Eliza Milward'a kaydı. Helen'in yüreği bu manzara karşısında burkuldu. Göğsüne keskin bir sızı yayıldı. Ona uzanmak, aralarındaki uçurumu kapatmak istedi ama kelimeler boğazında düğümlendi. Wildfell malikanesine son kez bakarak arabasına bindi. Atların nal sesleri hayatının bu bölümünden kopuşunu müjdeliyordu. Günler haftaları kovaladı. Helen çocukluğunun geçtiği Stanningley'deki yeni hayatına alışmıştı ama içinde bir boşluk hissediyordu. Kendini resme verdi. Fırçasını tuval üzerinde gezdirirken huzur buluyordu ama sanatı bile Gilbert'in yokluğunun bıraktığı boşluğu dolduramıyordu. Bu arada Gilbert, kendi duygusal fırtınasıyla boğuşuyordu. Huzursuz bir ruhla köyde dolaşıyor. Kalbi doğru bildiği ile gerçekten istediği arasında gidip geliyordu. Eskiden huzur bulduğu göl, şimdi durgun yüzeyiyle onunla alay ediyor gibiydi. Böyle bir sabah, suyun yüzeyinden sis yükselirken, Frederick Lawrence onu buldu. "Gilbert," diye seslendi Frederick, sesi Gilbert'in melankolisini dağıtarak. "Büyük bir hata yapıyorsun." Gilbert döndü, yüzünde şaşkınlık ifadesi vardı. "Ne demek istiyorsun?" Frederick'in gözlerinde bilmiş bir parıltı vardı. "Helen'in sana olan hisleri değişmedi. Zenginliği onun kalbini tanımlamaz." Gilbert'in içinde kırılgan bir umut filizlendi. "Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" Frederick'in dudaklarında bir gülümseme belirdi. "Bana güven dostum. Git ona." Stanningley'de. Gilbert'in atı Stanningley yolunda dört nala giderken, kırsal manzara bulanıklaşıyordu. Kalbi hayvanın toynakları gibi gümbürdüyor. Her atış onu Helen'e biraz daha yaklaştırıyordu. Büyük malikane önünde yükseliyor. Pencereleri öğle güneşinde umut ışıltıları saçıyordu. Ve orada, bahçede Helen vardı. Bir şövalyenin önünde oturmuş, fırçası tuval üzerinde dans ediyordu. Tıpkı onu Whitefell Hall'da ilk gördüğü zamanki gibi. Gözleri bakımlı çimlerin üzerinde buluştuğunda zaman durmuş gibiydi. Helen'in fırçası yere düştü. Gilbert uzun adımda aralarındaki mesafeyi kapatarak onu kollarına aldı. Lavanta ve boya kokusu burnuna doldu. Tanıdık ve özlenen bir kokuydu bu. "Gilbert," diye fısıldadı Helen. Sesi duygu yüklüydü. "Hayal bile edemezdim." Yüzünü nazikçe kavradı ve gözlerinin içine baktı. "Buradayım Helen. Eğer beni istersen, seninim." Buluşmaları, küçük ayakların çakıl taşları üzerindeki patırtısıyla bölündü. Yanakları koşmaktan kızarmış olan küçük Arthur onlara doğru geliyordu. Annesinkilere çok benzeyen gözleri, onu kucaklayan yabancıyı görünce merakla açıldı. Helen oğlunu Gilbert'la tanıştırırken yüzü yumuşadı. Olumlu bir erkek rol modeline hasret olan çocuk Gilbert'i hemen benimsedi. Günler haftaları kovaladıkça, Gilbert sadece Helen'e değil, oğluna da bağlandığını fark etti. Bir akşam, güneş batarken gökyüzünü pembe ve altın tonlarına boyarken, Gilbert Helen'i yeniden bir araya geldikleri bahçeye götürdü. Hava gül kokusuyla doluydu ve uzaklarda bir bülbül akşam şarkısına başlamıştı. Gilbert tek dizinin üzerine çöktü. Kalbi göğsünde çarpıyordu. "Helen," dedi. Sesi titreyerek, "benimle evlenir misin?" Konuşamadan başını sallayan Helen'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Sarıldılar, kalpleri aynı ritimde atıyordu. Ortak bir geleceğin vaadi, sonsuz bir ufuk gibi önlerinde uzanıyordu. Düğünleri sevgi ve neşe dolu sade bir törenle gerçekleşti. Yeminlerini ederken Gilbert ve Helen'in aileleri birleşti ve gelecek yıllar boyunca onları destekleyecek sağlam bir sevgi bağı oluştu. Stanningley'de birlikte, her günü sevgi ve azmin gücünün kanıtı olan bir hayat kurdular.
Gilbert, Helen'in her zaman hayalini kurduğu eş olduğunu gösterdi. Destekleyici, şefkatli ve son derece sadık. Genç Arthur için, sabır ve anlayışla ona yol göstererek, çocuğun özlemle beklediği baba figürü oldu. Yıllar geçtikçe, geçmişin yaraları iyileşmeye başladı. Yerini bugünün mutluluğu ve geleceğin umudu aldı. Helen, Gilbert ve Arthur mutlu, bütün bir aile oldular. Birbirlerine duydukları sevgi, bir zamanlar çok karanlık görünen bir dünyada umut ışığı oldu. Birliktelikleri, zorluklara karşı kazanılmış bir zafer, aşkın kalıcı gücünün bir kanıtı gibiydi. Çok acı çekmiş olan Helen için bu, uzun zamandır ertelenen bir hayalin gerçekleşmesiydi. Mutluluk, huzur ve her zaman özlemini duyduğu ama asla mümkün olmadığını düşündüğü derin, kalıcı sevgiyle dolu bir hayat. Stanningley'de bir gün daha güneş batarken, Helen pencerenin önünde durmuş. Aşağıdaki bahçede Gilbert ve Arthur'u izliyordu. Onların kahkahaları akşam rüzgarıyla ona ulaşıyordu. Bu ses şimdiye kadar duyduğu en tatlı melodiydi. Memnun bir iç çekişle pencereden uzaklaştı. Kalbi şu anki hayatı için minnettarlıkla doluydu. Umut, azim ve her şeyden öte sevgi temelleri üzerine kurulu bir hayat.